Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Koli kartonundan hoş geldin panosu hazırlayacağım bu videoda. Stencil satın aldım Trendyol'da. Hoşuma gitti ve hemen pano hazırlamak için kolları sıvadım. Bu şablonun ölçülerini ben hoş geldin panomun ölçüleri olarak kullanacağım, en ve boy ölçüsü olarak. Üst tarafına da ilave olarak böyle hareketli bir taç görüntüsü vermek istedim. Onu da ben böyle göz kararı çizdim. Siz bir kağıdı ikiye katlayarak sağ ve sola eşitlemek için öyle bir şablon da çıkarabilirsiniz. Bu şekilde şablona göre koli kartonunu çizdim ve maket bıçağıyla kestim. 4 tane olmak üzere bu parçadan hazırlayıp bunları birbirine yapıştıracağım. Bakın bu bir tane parçası, bunun gibi bu şekilde 4 parça hazırladım. Bir tanesini oluşturduktan sonra diğerlerini koli kartonun üzerine yatırarak çizebilirsiniz. Onu baz alabilirsiniz. En üstte de kırtasiyeden aldığım mukavva kartonu kesip yapıştırdım. Düz olması için, çünkü oluklar belli oluyor bana göre. Ben üst tarafına böyle mukavva yapıştırıyorum. Çiçek tutkalını sulandırdım ve aralara tutkalı her köşesine, özellikle kenarlara iyi bir şekilde uygulayarak tüm parçaları birbirine yapıştırdım ve üzerine baskı koyalım daha sonra. Çünkü tam olarak birbirine yapışsın ve böyle sert, dayanıklı, gördüğünüz gibi mukavemetli bir pano elde etmiş oldum. Şimdi panom hazır oldu. Artık temel olarak hazırlamış oldum. Üzerine rölyef pastayla artık kuşlarımı ve welcome yazısını üzerine oluşturacağım. Şablonla kabartmalı olarak üzerine yapmış olacağım. Rölyef pastayı uygularken yüzeyi mümkün olduğunca düzleştirerek, yani çok fazla girinti ve çıkıntı bırakmadan her yanına da uygun bir şekilde gelmesine dikkat ederek rölyef pastayı uygulayalım ve akabinde çıkaralım. Ben kağıt bantlarla tutturdum rölyef şablon kıpırdamasın diye. Bu rölyef pastayı aynı zamanda kenarlardaki koli kartonun olukları görünmesin diye kenar kısma da uyguladım. Bakın, önce rölyef pastayı sürelim ve böyle sanki duvarı sıva yapar gibi tüm kenar yüzeylerini kaplayalım. Kenardaki kısımlara da ben böyle bir hareket vermek istedim rölyef pastayla. Bunun için önce üzerine bırakıyoruz. Daha sonradan da hafifçe aşağı çekiyoruz spatulamızı. Bu şekilde aşağı çekiyoruz. Bunu yapmasanız da olur. Ben böyle bir doku vererek bir hareket kazandırmak istedim ön yüzeye. Evet, rölyef pastam birkaç saat beklettim. Kuruduktan sonra hava şartlarına göre kuruma süresi değişiyor. Bazen bir saatte de kuruyabilir. Sonrasında antrasit siyaha boyadım. Kenarlarını ve ön tarafını, arkasını tamamını antrasit rengine boyadım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Aynı zamanda beğenileriniz
de kanalımın gelişmesine yardımcı olacaktır. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açıp tümünü işaretleyebilirsiniz. Şimdi artık antrasit boyadım. Boyam iyi bir şekilde kuruduktan sonra tekrardan şablonu üzerine koydum ve kese kağıdı rengini ya da bu Cadence'ın karton rengi, kese kağıdı rengi de olur. Boyuyoruz. Karton rengini boyadım. Gagalarına turuncu rengini uyguladım. Gözlerini de siyah çıkmayan kalemle, cama yazar kalemle boyadım. Bakın gagalar turuncu oldu. Şimdi açık renkten, bu istediğiniz bir renk olabilir. Benimki kemik rengi. Kemik renginden ışıltı yaptım bu sefer. Hep gold kullanacak değiliz, bazen bu şekilde beyaz ışıltılar da olabiliyor. Evet. Ben bu görüntüyü çok sevdim. Turuncuyla röle pastayla yaptığım, yüzey yaptığım hareketlere de bu turuncu rengimle böyle dokunuşlar yapmak istedim. Alt tarafta bakın böyle sanki bir toprak, hareketli bir toprak görüntüsü gibi oldu. Bir renk ve hareket olmuş oldu. Sonradan üst tarafa da attım bu aynı renkten, turuncu renginden. Halatla süslemeye başladım. Halatı orta kısmına, alttaki orta kısmına uzunluğunu ayarlayarak getiriyoruz ve daha sonradan doluyoruz. Ölçmeye gerek yok o yüzden. Artık ne kadar halat giderse sıcak silikonumla yapıştırarak gidiyorum. Halat böyle çalışmalara çok güzel bir estetik görüntü kazandırıyor. Daha sıcak, samimi bir hava yaratıyor. Benim çok hoşuma gidiyor halatı sonradan eklemek. Bu halatı da yine hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. Bakın şimdi altta orta noktada birleştirdim ve buraya bu şekilde bir görüntü yarattım. Kendim böyle deneyerek buldum. Bakın bu şekilde. Siz de istediğiniz görüntüyü aşağıda oluşturabilirsiniz. Düz de bırakabilirsiniz. Bakın benim bu doğaçlama anında gelişen şeyler bunlar. Bunu ekstra olarak önceden düşünmüyorum, inanın. Evet, sıcak silikonumla yapıştırdım. Şimdi sanki alt tarafta böyle fiyonk gibi bir parçanın daha sarkmasını istedim. Ve halattan bir parça daha kestim. Bunu da orta yerine yapıştırarak çalışmamı sonlandırdım. Bunun üzerine eğer isterseniz vernik de uygulayabilirsiniz. Ben vernik uygulamadım. Mat bırakmak istedim. Bu aşağıya bıraktığım sallanan kısma böyle bir saçak görüntüsü de vermek istedim. Bakın. Bağladım jütiple ve kenarlarını, saçaklarını bu şekilde açtım. Panoyu duvara asmak için halatı halka şeklinde arka, orta, üst kısma yapıştıralım sıcak silikonla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.